En sıra dışı belediye başkanı. Listemize küçük bir Minnesota ziyaretiyle başlıyoruz. Minnesota eyaletinin Cormorant kasabasının sevimli belediye başkanı Duke, ofisinde ard arda 4 dönem geçirdikten sonra emekli oldu. Halkına hizmet etmeyi ne kadar sevdiyse de bu iş için artık çok yaşlandığını kabul etti. Pirene dağ köpeği cinsi bu başkan, normalde sürüleri idare etmesi ve soğuk iklime dayanması amacıyla geliştirilmiş bir türdür. Duke bu olayı biraz büyüterek bir kasabayı yönetmeye karar vermiş. Hem de 4 dönem ard arda. Kendisinin icraatleri halk tarafından oldukça beğenilmiş olacak ki uzun süre koltuğunda kalabilmiş. Hatta son dönemde oyların %100'ünü almış. Hiç olmasaydı 5 oy bana düşseydi 5 oy ben bu kadar darılmazdım. Ancak oldukça yaşlanan ve köpek yılına göre 91 yaşına gelen Duke seçimlere tekrar katılmama kararı aldı. Emekli olan tecrübeli başkan halkın sevimli kahramanı ve saygıdeğer bir birey statüsündeydi. Duke tecrübeleriyle ilgili bir kitap yazmaya hazırlanıyordu ki bir hayvansever olarak üzülerek söylüyorum 2019'da kendisini kaybettik. Sıradaki ilginç bilgi için Japonya'ya gidiyoruz. Hepimiz kamikaze kelimesini 2. Dünya Savaşı'nda Japon pilotlarının doğrudan Amerikan savaş gemilerine çarparak yaptıkları intihar saldırısı olarak biliyoruz. Aslında bu kelimenin oldukça eski bir tarihi var. Kamikaze, 1274 ve 1281 yıllarında iki ayrı tayfunun Japonya'yı vurması sonucu verilmiş tarihi bir isimdir. Çin'den Japonya'yı işgal etmek için 2 defa Kubilay Han komutasında demir alan Yuan ordusu, her iki seferde de bu devasa fırtınaya yakalanmış ve geri dönmek zorunda kalmışlar. Bu sebeple de Japonya'yı asla fethedememişler. Japon Budistler de bu Tanrı'nın imparatorluğumuzu kurtarma şekli diyerek bu fırtınalara Tanrı ve rüzgar anlamına gelen kamikaze adını vermişler. Devam etmeden önce küçük bir hatırlatmayla bölmek istiyorum. İçeriklerimi kaçırmamak için aşağıdaki abone ol butonundan abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. %100 gerçek deri mi acaba? Alışverişe bir daha gittiğinizde çok da lüks olmayan orta seviye bir mağazaya girerseniz kemer bölümüne bir uğrayın. Kemerlerin iç kısmında Genuine Leather ibaresini görme şansınız çok yüksek. Evet, bu yazıyı gördüğünüzde bunun %100 gerçek olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak bu aynı zamanda en düşük kalite deri olduğu anlamına gelir. Pek çok düşük kalite deri üst üste yapıştırılarak bu deri katmanları oluşturulur. Ve siz de kalın, kaliteli bir deri aldığınızı düşünürsünüz. Ancak gerçek hiç de öyle değildir. Aramanız gereken ibare Full Grain Leather ya da Top Grain Leather'dır. Full Grain Leather ibaresini genelde tasarım dükkanları ya da orta seviyeden biraz yüksek mağazalarda görebilirsiniz. Hatta ben hiç görmedim. Top Grain Leather ise en yüksek kalite deridir ve civarınızda İtalyan el yapımı ayakkabıcılar varsa bu ibareyi oralarda görme şansınız oldukça yüksektir. Ya da bunun gerçek bir İtalyan ayakkabıcısı olup olmadığını anlamak için kullanabilirsiniz. İmitasyon ürünler satan bir yere girerseniz de size bizon derisi diye neler satmazlar, aman dikkat edin. Dev kaplumbağaların nesli tükeniyor. Ve hem de çok saçma bir sebepten. Bu dev kaplumbağalar maalesef sadece 2 uzak takım adada yaşamaktadır. Bunlardan biri Seyşeller ve diğeri de zengin doğal yaşamıyla ünlü Galapagos adaları. Bu adalarda pek çok kaplumbağa türü yaşasa da hepsi tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Dev kaplumbağaların erişkin olma süresi oldukça uzun ve hayatları boyunca da çok seyrek çiftleşiyorlar. Ancak sayılarındaki bu azalmanın asıl sebebi muazzam lezzetli olmaları. Açlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Anlıyor musun? Denizciler adadan ayrılırken yakalaması oldukça kolay olan bu yavaş hayvanları alıp neredeyse 1 yıl boyunca aç ve susuz yaşayabildikleri için onları güvertede tutuyorlar. Denizcilerle zaman zaman konuşan gazeteciler, denizcilerin bu hayvanın etini dana ve tavuktan çok daha lezzetli olarak tarif ettiklerini belirtmişler. Bir shot espresso, bir bardak kahveden daha az kafein içerir. Pek çok kahve aşığı yoğunluk ve kahve oranı, en önemlisi de kafein oranı daha yüksek olduğu için espressoyu tercih eder. Yoğun ve sert tadı bizlerde kafein daha fazlaymış algısı yaratır. Peki kahve oranı gerçekten brew ya da filtre kahveye göre daha mı yüksek? Ölçümünü bilmem oğlum, ölçmedim ki ama. Dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bir yudum olmasından dolayı yoğun bir kafein içerir. Bu da 75-80 mg civarında bir kafein oranı demektir. Ancak bir bardak filtre kahve ortalama 150-200 mg civarında kafein içerir. Bu kesin bilgidir, bunu yayalım. Hatta ek bir bilgi vereyim. Günlük almanız gereken maksimum kafein değeri 400 mg'dır. Fazlasından kaçının. Dinozorlar hiç de düşündüğünüz gibi değildi. Dinozorlar hakkındaki tüm bildiklerimizi onların toprak altından çıkan fosillerini inceleyerek öğreniyoruz.
Tabi filmlerde 1'e 1000 katarak ve izleyicide bir etki bırakmak için bu gerçekler oldukça abartılmaktadır. Ortaya çıkan her yeni fosil, onlar hakkında tüm bildiklerimizi ve nasıl göründüklerini değiştirebiliyor. Örneğin Velociraptor dahil olmak üzere uçmayan türdeki tüm dinozorların tüyleri vardı. Ancak ses telleri olmadığı için filmlerde gördüğümüz gibi hiçbiri bağırmıyor ya da kükremiyordu. Ve boyları da hiç öyle filmlerde gözüktüğü gibi değildi. Ağırlıkları ortalama 25 kilogram civarı ve boyları bir hindi kadardı. Singapur'da sakız çiğnemek yasak. Eğer halka açık bir yerde bir bankın ya da okullardaki sıraların altına baksaydınız, bu yasağın niye bu kadar gerekli olduğunu hemen anlardınız diye düşünüyorum. 1992'de Singapur'un Başbakanı Goh Chok Tong, başbakan seçildiğinde halka açık alanlardan ve yeni toplu taşıma sistemlerinden sakız temizletmekten o kadar bıkmış olacak ki, göreve gelmesinin hemen ardından sakız çiğnemenin yasak olduğunu ilan etmiştir. Bu yasak günümüzde hala devam etse de, dişçiler ve eczacılar tarafından satılan şekersiz sakızlar için alan kişinin ismini kaydetmek şartıyla bir istisna getirilmiştir. CIA bir seferinde bir kediyi ajana çevirmiş. Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı 1960'larda Amerikan istihbaratı ajanları Sovyetleri ters köşe yapmak için oldukça alışılmadık bir işe kalkıştılar. Akustik kedi adını verdikleri bir proje kapsamında gizli konuşmaları dinleyebilmek için kedilerin kulaklarına dinleme cihazı yerleştirmeyi denediler. Ancak operasyon hiç de istedikleri gibi gitmedi. Kediyi konuşmaları dinlesin diye bir Rus konsolosluğuna bıraktılar. Operasyon başlar başlamaz zavallı kedi neredeyse bir taksi tarafından eziliyordu. CIA'deki dahiler bir kediyi eğitmenin ne kadar zor olduğunu görünce proje 1967'de rafa kaldırıldı. Dünyanın en fazla patlayıcı satın alan ikinci şirketi. Dünyanın en fazla patlayıcı alet satın alanın Amerikan Savunma Bakanlığı olduğunu duymak tabii ki sizleri şaşırtmayacaktır. Ancak ikinci en yüksek miktar dünyanın en mutlu yeri olarak anılan bir yer tarafından satın alınıyor. Ülkenin farklı noktalarında sayısız eğlence parkı, devasa özel etkinlikler ve gösterişli geçit törenleri düzenleyen, herkesin tüm karakterlerini yakından tanıdığı Disney şirketi. Bu patlayıcılar binlerce ziyaretçinin gözlerini kamaştırmak için ve ayrıca yaptıkları filmlerde patlama sahnelerinde kullanılıyor. Ve geldik listemizin sonuncusuna. Alışık olduğumuz bir senaryo daha. Dünyanın önde gelen bilim adamlarının ve iş adamlarının hep bir okuldan atılma, üniversiteyi bırakma, bir yerlerden kovulma gibi olaylar yaşadıktan sonra hayatta yaptıkları sıçramaya pek çoğumuz şahit olduk. Bunlardan bir tanesi de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu ve Chicago Bulls'un efsanesi Michael Jordan'ın ta kendisidir. Jordan üniversiteye başladığı ilk yılda okul takımına girmek istemiş ancak kabul edilmemiştir. En iyiler bile bazen hayır cevabıyla karşılaşabiliyor. Bir sene sonra takıma girmeyi tekrar deneyen efsanevi basketbolcu bu sefer hem takıma hem de tarihe adını yazdırmıştır.